Micah Bell. Adını duyduğunuzda bile tüylerinizin ürperdiğini hissediyorsunuz değil mi? Çünkü Red Dead Redemption 2 evreninde Micah herkesin sevmediği, hatta nefret ettiği bir karakter. I said, fetch me something to eat. Eat that. Yani Micah Bell'e sadece yüzeyden bakarsanız onu basitçe bir kötü adam Erol Taş olarak görebilirsiniz. Ama onu biraz daha derinlemesine incelediğinizde aslında neler olup bittiğini anlamaya başlıyorsunuz. Bugün sizlerle Micah Bell'in psikolojik karakter analizini yapacağız. Hadi gelin başlayalım. Probably. Funny, huh? Sure. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop! Micah Bell'in psikolojik analizi aslında iki ana tema etrafında döner. Hayatta kalma içgüdüsü ve güç arayışı. River full of dead O'Driscolls and a lockbox. Look at that. İlk olarak Micah'ın hayatta kalma anlayışı tamamen Darwinist bir yaklaşıma dayanır. Yani hayatta kalanlar güçlü olanlardır, ölenlerse zayıf. Bu yüzden Micah, ölüme karşı büyük bir korku duymayan, hatta ölümden neredeyse zevk alan bir karakter. Onun için ölüm, yaşamın bir gerçeği ve zayıf olanların cezalandırılması. Bu yüzden Micah'ın öldürmeye olan eğilimi ve bu konuda gösterdiği soğukkanlılık aslında onun bu felsefesinden kaynaklanır. Ona göre güçlü olan hayatta kalır, zayıf olansa elenir. Let's get out of here, come on. Micah'ın bu felsefesi onun Red Dead Redemption 2 evreninde nasıl bir tehlike oluşturduğunu da gösteriyor. Çünkü Micah sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda kendini kanıtlamak için de öldürür. Micah yeteneklerini sergilemek, üstünlüğünü kanıtlamak ve onaylanma ihtiyacını gidermek için hemen hemen her fırsatı değerlendirir. I found something interesting. Bu yüzdendir ki Arthur gibi bir adama rağmen Dutch'ı etkisi altına almayı başarmıştır. Çünkü Micah soğukkanlı ve yetenekli bir silahşördür. Hatta bana sorarsanız oyundaki en iyi silahşör. And the boy. Whatever you say. Micah'ın ikinci büyük teması ise kabul ve reddedilme arasındaki çatışma. Nedir o, hemen açıklayayım. Micah'ın geçmişine baktığımızda daha 17 yaşındayken babasıyla birlikte Roscoe ve Jim Briggs'in vahşice öldürülmesinden sorumluydular. Babasıyla olan ilişkisinin onun karakterini nasıl şekillendirdiğini de görüyoruz aslında. Babası Micah ve kardeşine acımasız bir hayatı öğretmiş. Onlara hayatta kalmanın sertliğini göstermiştir. At one point my daddy was wanted for murder in 5 counties. 5! Bu yüzden Micah babasının onayını kazanmak için onun yolundan gitmiştir. Kardeşi Amos ise bir noktadan sonra bu hayatı reddedip eşi ve çocuklarıyla sakin bir hayatı tercih etmiş. Micah buna bir ihanet deyip ara sıra Amos'u bile canından bezdirse de son yaşadıkları olayda Amos, Micah onunla hiçbir zaman temas kurmak istemediğini ve eğer ailesine yaklaşırsa onu öldüreceğini açıkça söylemiştir. Something about watching you clean it gets me all hot and bothered. I love it. You'll not charm me, Mr. Bell. Micah'ın bu geçmişi onun Dutch ve Arthur'la olan ilişkilerini de şekillendiriyor. Dutch, Micah için yeni bir baba figürü, Arthur ise onun gözünde bir kardeş. Oyunda sık sık Morgan'dan kardeşim diye bahsettiğine de şahit oluyoruz. You and me, sons of Dutch, makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes. Enteresan ama gerçek. Yine de favorim kömürciğer. Black Long, you're back. Hooray! Öte yandan Arthur, Micah'ın aksine Dutch'ın felsefesine karşı sorgulayıcıdır ve bu da Micah'ı rahatsız eder. Micah, Dutch'a yaklaşarak onun onayını kazanmaya çalışırken Arthur'u dışlamaya çalışır. Bu noktada Micah'ın manipülasyon yetenekleri devreye girer ve Dutch'ı kendine bağlamak için elinden geleni yapar. Help this fella? Arthur, please. What of it? What else you been doing behind Dutch's back? What? Ve ihanet.
Micah'ın Pinkerton'larla olan anlaşması da onun hayatta kalma içgüdüsü ve güç arayışının bir yansıması. Well, you and the old man... Micah çeteye ihanet ederek kendine yeni bir hayatta kalma şansı yaratır. Pinkerton'larla yaptığı bu anlaşma ona hem kanunlardan korunma hem de Dutch'ın güvenini kazanma fırsatı verir. Get the words out properly, fat man. Micah bu sayede her iki tarafta da kendini güvende hisseder ve istediği her şeyi elde eder. Özgürlük, kan dökme fırsatı ve sonuçlardan kaçınma imkanı. Sonuç olarak Micah Bell'in karakteri hayatta kalma içgüdüsü ve güç arayışı etrafında şekillenen karmaşık bir yapıya sahip. Onun dünyasında hayatta kalmak için her yol mübahtır ve bu da onu Red Dead Redemption 2 evreninde en tehlikeli karakterlerden biri yapar. Get out here! My guns. Micah'ın bu dünyadaki yeri sadece kötü bir adam olmanın ötesinde hayatta kalma ve güç arayışının bir simgesi olarak ortaya çıkıyor. Micah Bell sadece bir antagonist değil, aynı zamanda insan doğasının karanlık yüzünün bir yansıması. İşte bu yüzden Micah Bell'i sadece yüzeyde bir kötü adam olarak görmek yetmez. Onun karakteri Red Dead Redemption'ın derinliklerinde yatan karmaşık ve karanlık temaları anlamamıza yardımcı olur. You shot me. You shot me pretty good.